Sezon finalinde son 3 bölüm kala Eşref Rüya'da peş peşe bombalar patlıyor. Yeni bölümlerde Eşref'i bekleyen biri kötü biri iyi olmak üzere iki şok olay tüm herkesi ekran başına kilitleyecek. Nisan'ın sürpriz planları, Nusret Ağa'nın ölmesi, Kadir ve Çiğdem'i şaşırtan işbirliği dizideki tüm dengeleri değiştirecek. Birazdan bu konulardan ve diğer sürpriz gelişmelerden çok kritik detaylardan bahsedeceğiz. Videomuzun her saniyesini dikkatle dinleyelim. Başlamadan önce Eşref Rüya son yılların en kaliteli dizilerinden biri diyorsan ve diziyi severek izliyorsan videoyu beğen sayımızı görelim. Kadir, Nimet'le çok riskli bir plan yaparak Eşref'e tuzak kurmuştu. Ama Eşref bunu yutmadı. Bu hikayede yanan Nusret Ağa oldu. Zekice bir hamleyle Nusret Ağa'yı oğlunun yanına gönderen Eşref, bir kez daha yeraltı dünyasındaki gücünü gösterdi. Eşref'in etkinliği ve hakimiyeti giderek artacak. Üstelik artık yetimlerin liderliğini Yakup Baba'dan tamamen devralacak. Ayrıca Eşref, Kadir'in ihanetini de ortaya çıkarıp Yakup Baba'ya göstererek bahsettiğimiz gibi Kadir'i öldürmedi ancak yetimlerden atılmasını sağladı. Nimet ise babasının ölümünden sonra intikam almak için tüm gücüyle Eşref'e ve yetimlere saldıracak fakat Eşref'in karşısında durmaları imkansız görünüyor. Kısacası Eşref, aşiretin fişini çekti diyebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde yeni düşmanlar diziye dahil olacak. Ancak yeni düşmanlar sahneye çıkmadan önce çok önemli bomba sürprizler yaşanacak. Şimdi gelelim bu konulara. Eşref Kadir'i öldüremedi çünkü Yakup Baba'nın hatırı vardı. Son bölümdeki şu detay önemliydi. Birkaç kez acırsan acınacak duruma düşersin sözünü dinledik. Kadir yetimlerden atıldı ancak Eşref bir bakıma Kadir'i öldürmeyerek ona acımış oldu. Bakalım bu söz ileride Eşref için geçerli olacak mı? Kadir'e acıyan Eşref acınacak duruma düşecek mi? Aslında dizinin ilk bölümündeki ilk sahne Eşref'in düştüğü acı durumu gözler önüne sermişti. İhaneti ortaya çıkan Kadir yeni bir yola girerek stratejisini değiştirecek. Tam bu anda Çiğdem'in Kadir'e gelişiyle sürpriz bir işbirliği başlayacak. Ne de olsa ikisinin de ortak düşmanı Eşref. Kadir köşeye sıkışmış durumda ancak Çiğdem'in elinde bomba kozlar var. Çiğdem de tıpkı Kadir gibi köşeye sıkışmış durumda. Bir yandan Nisan, Serdar Amir'e tüm gerçekleri anlattı, bir yandan da Çiğdem ve Serdar Amir arasında büyük yüzleşme yaşanacak. Böylece Çiğdem yolun sonuna doğru ilerliyor ve artık polislikle bir ilişiği kalmayacak. Bu nedenle düşmanlar ortak olunca dostluk çabuk kurulur hesabı, Kadir ve Çiğdem arasında bomba planlarının hesabı yapılacak. Bu noktada Eşref'i bekleyen iki şok senaryo var. Biri iyi, diğeri kötü. Önce kötü olanla başlayalım. Eşref ve Nisan karşılıklı ilanı aşk yaptılar ve birbirlerine tamamen kapıldılar. Nisan, muhbirlik yapmak zorunda kaldığını ve Çiğdem'in kirli planlarını Eşref'e anlatamadı çünkü korktu. Eşref'in ihaneti asla affetmeyeceğini iyi biliyor. Ayrıca Eşref, Nisan'a aşık olduğunu Çiğdem'e söyleyerek onun canını yaktı. Bu nedenle Çiğdem'in yapacağı ilk iş, Nisan'ın muhbirliğini Eşref'e ifşa etmek olacak. Bu konuda Kadir'i kullanabilir. Böylece Kadir, Çiğdem'le birlikte ortak hareket edip Nisan'ın muhbirlik yaptığını Eşref'e sızdırınca Eşref için büyük yıkım başlamış olacak. Eşref'in bundan kaçışı yok. Yani Çiğdem, Nisan'ın rüya olduğunu bilen tek kişi ve bu sırrı Eşref'e ifşa etmeden önce Nisan'ı muhbir olarak damgalamayı planlayacak. Kadir ise Çiğdem'le işbirliği yaparak kendi intikamını almaya çalışacaktır. Evet, bu senaryo Eşref'i bekleyen iki şok olaydan kötü olandı. Şimdi gelelim iyi olan sürprize. Eşref, Nisan'ın muhbirliğini öğrenince önce ona sırt çevirecek, bu kesin. Ancak iyi olan ise onun aslında rüya olduğu gerçeği. Çünkü Eşref hayatı boyunca her yerde aşık olduğu rüyasını aradı. Bulduğu an ise her ne kadar ilk başta yıkılacak olsa da onun için hayat yeniden başlayacak. Önümüzdeki bölümde Eşref, Nisan'ın muhbirliği hakkında ipuçları almaya başlayacak. Bir sonraki 12. bölümde ise tüm gerçekleri öğrenmesi beklenecek. Ayrıca Nisan'ın son bölümde çektiği itiraf videosu dizinin en büyük dönüm noktalarından biri olabilir. Eşref, yaşayacağı büyük yıkımdan sonra ve Nisan'ın aslında rüya olduğunu öğrendikten sonra duygularıyla hareket edecek ve aslında tüm her şeyi planlayan kişinin Çiğdem olduğunu, Nisan ise tüm bunlara mecbur kaldığına inanacaktır. Böylece Eşref ve Nisan arasında rüya gibi yeni bir dönem başlayacak. Peki sizce Eşref Nisan'ın muhbirliğini öğrendikten sonra ne yapmalı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Son olarak dizinin reytinglerine baktığımızda başladığı ilk bölümden bu yana zirvede olan Eşref Rüya dizisi son bölümüyle de reytinglerde açık ara birincilik koltuğuna oturmayı başardı. Yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmamak, anında haberdar olmak için kanala abone olduktan sonra bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.